Herkese selam. Bugün Python kullanarak alarm programı yapmaya çalışacağız. Daytime Pygame Time modelini kullanıyoruz. İsterseniz hemen Daytime kullanarak şu anki tarihimizin konsol üzerinde nasıl göründüğünü bakalım. Şu an değişkenin içine Daytime Now fonksiyonunu yazıyoruz. Ve print ile şu anı yazdırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir yıl, ay ve gün var. Saat, dakika, saniye ve salise var. Biz sadece ilgileneceğimiz kısım saat, dakika, saniye olacak. Biz saat, dakika ve saniye formunu değiştirmemiz için dt değişkeninin içine ve istediğimiz değişken olabilir. Datetime ftime diyerek şu an atıyoruz ve istediğimiz forma sokacağız şimdi. Yüzdelik işareti header'in zaman yani horse sadece saat kısmını almış oluyoruz. Biz bunun dakika ve saniyesi için 2 nokta üstü usta yani saat formunda olması için 2 nokta üstü koymamız lazım. M diyoruz. Dakikayı almış oluyoruz. S diyerek de saniyeyi. Evet. Bakalım istediğimiz gibi olacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi istediğimiz forma ulaştı. Evet. Şu an saatimiz yenilenmesi için manuel olarak bir işlem yapmamız lazım run düğmesine. Bizim bunu döngü olarak koymamız için true diyoruz. While true. Hemen içine atalım. Evet. Time ile de time strip ile de bir saniye arayla çıktığımıza ulaşması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi. Şu an saat 17. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi tarih işini hallettikten sonra bilgisayar bizden saatteki saniye alacak. Aldığı verileri de şu anki tarihle eğer eşit olursa zilin çalmasına yarayacak. Aynı alarm programındaki gibi. Onun için program bize saat, dakika ve saniye sorması lazım. Hemen input'la sormasını sağlıyoruz. Dakika diye bir değişken içine atıyorum. Sonra saniye diye bir değişkeni içine atıp saniye isteyelim. Buradan da dakika isteyelim. Evet, gördüğünüz gibi artık bilgisayar bizden belirli bir değerleri istiyor. Saat, dakika, saniyeyi. Sonra bir de artık şey yapmamız lazım. Şurada bir mp3 dosyam var. Pygame kullanacağım çalıştırmak için. Şunu durduralım. Şöyle bir değer yapalım. Eğer datetime eşit şurada f-string içine buradan girdiğimiz değerleri buraya aktaracak, direkt kaydedecek. Nokta koymamız lazım. Saat formunda olması için şuraya ben sileyim. İki nokta üstü koymam lazım. Saat formuna ulaşması için. Veri yerlerine dikkat ederek yazmanız lazım. Evet. Şimdi eğer benim oluşturduğum saat, dakika ve saniye eşit şu anki zaman, yani sizin mesela uyanma zamanınız vardır. Siz belirli bir zaman belirlersiniz. O zaman geldiği zaman bir zil sesi oluşturursunuz. O çalar. Şimdi zil sesini oluşturmak için de şöyle hemen highlight'ta şey de yapalım. I diye bir değişkenin içine çalma tekrarını sorsun bizden. Ne kadar zil aynı o zaman ulaştığı zaman ne kadar çalsın arda arda. Hemen int diyoruz. Input dedikten sonra ne kadar çalınsın diye bir soru sorsun. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi x diye de bir değer oluşturalım. X'e 0 verelim. Evet, x'e 0 verdikten sonra x i'den küçük olduğu sürece, yani bu x var. X
şurada bir döngü olacak. Hemen de aslında şurayı direkt yazalım. Sonra anlatırım. Pygame init diyoruz. Pygame init diyerek Pygame dosyaların çalışması için izin istiyoruz, yani izin gibi bir şey. Mixer müzik Novat diyoruz ve müzik dosyamızı içine yazıyoruz. Evet. Yazdıktan sonra play dememiz lazım. Evet, dedikten sonra while diyeceğiz bir de. Dedikten sonra pardon bir de music yazacağız. Evet, sonra parantezin içine alıp buraya da pygame event get diyeceğiz ve şöyle bir şey yaptık. Evet, bunun yapmamın sebebi pygame mixer music get demek aslında şu anlama geliyor. Pygame yukarıda yazdığım Pygame dosyalarını kontrol et sonsuz bir şekilde. Pygame event de eğer doğru çalışıyorsa çalıştır anlamında dosyaları. Bu sonsuz çalışıyor aslında. Şöyle oldu o zaman. Sonra x vardı ve x de şuraya yazalım. X artı eşittir 1 demek, yani bu şuradaki döngü her çalıştığında x de 1 artıyor. X 1'den küçük olduğu sürece, yani biz burada aslında bir değer veriyoruz. Mesela burası 6 kere tekrarlanıyor diyoruz. 6 kere tekrarlanıyor. 6'ya ulaştığı zaman artık eşit oluyor ve döngü duruyor. Bu anlama geliyor. Bakıyorum son kontrolleri. Evet, şeyin içine atmamız lazım. Şuradaki while'ın içine atmamız lazım yazdıklarımızı. Evet, bakıyorum şu an en son. Evet. Bakalım. Çalışacak mı? Tekrar tek şöyle yazalım aslında şunu. Yanlış yaptık. Evet. Şöyle yazalım ki bitişik olmasın. Tekrar etsin dedi, evet. Evet, ne kadar tekrar etsin diye soruyor bize. 5 kere tekrar edelim. Saat diyelim. Şunu yanlış yaptık. Bir daha tekrarlamamız lazım. Ne kadar tekrar etsin? 5. Şu an saat kaç? 17 dakika. Hemen bakalım, hızlı bir tarihte çalışsın. 06 07 10'da çalsın. Evet. Evet, gördüğünüz gibi. İkincisi 3 4 ve 5. Evet, gördüğünüz gibi bittikten sonra devam ediyor saat. Evet, videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.